Bugün sizlerle beraber bu çok tatlı Afrika çiçeklerinden öreceğiz. Bu modelle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Battaniyeler, hırkalar, bereler, atkılar, cüzdanlar, daha pek çok şey bu modelle örülebilir. İsterseniz hep beraber yapımına başlayalım. Öncelikle ben her zamanki gibi Alize Cotton Gold'u kullanacağım. Bu bir amigurumi ipi aslında, gördüğünüz üzere. Ama dokusu çok güzel gerçekten. O yüzden bunu kullanmayı tercih edeceğim. Gördüğünüz gibi %55 pamuk, %45 akrilik bir ipten bahsediyoruz. Ve 2 ile 4 numara arasındaki tığlar için uygun. Baktığınızda şurada 330 metre bir ipten bahsediyoruz. Ve tığ olarak da ben 2,5 numaralı bir tığ kullanacağım. Siz istediğiniz numaralarda tığ kullanabilirsiniz. İpinize göre değerlendirirsiniz durumu. Hemen başlayalım. İsterseniz ilk başta şu renkleri değiştirelim. Ve ben hemen şu ortayı bu sefer krem rengiyle başlamak istiyorum. 5 tane zincir çekeceğim. İlk başta bir düğüm atalım. Düğümümüzü attık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen ilk zincirimi batıp kaydırma yöntemiyle bir halka oluşturuyorum ve 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu zincirimi bir ikili trabzan sayarak hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın yine aynı halkanın içerisine batıyorum. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde ikili trabzanlar yapacağız. İkişerli ikili trabzanlar yapacağız ve aralarına bir zincir çekeceğiz. Bu işlemi 8 defa yapacağız. Şu an 2 tane yaptım. 6 kere daha yapacağım. Bakın ben bu işlemi 8 defa gerçekleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ikili gruplar oluşturdum. İkili trabzanlar halinde ve aralarına bir tane zincir çektim. Şimdi bir zincir daha çekiyorum ve oluşturduğum şu 4 tane zincirin tepesine batıp kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Bakın şurada halka oluştururken ipim artmıştı. Onu da şöyle çekeyim, birazcık halkamı daraltayım. Şöyle halkamı daralttım. İpleri gizleyebilirsiniz şu şekilde. Sonrasında iplerinizi kesersiniz gizledikten sonra. Şimdi bakın şu çektiğimiz zincirlerin oluşturduğu boşluklara batacağız ve zincirlere çalışacağız. Bakın şurada. Şu zincirlerin oluşturduğu boşluklara batacağız. Evet, yeşille devam edeceğim. Bakın bu zincirlerin oluşturduğu boşluklara batacağız. Hemen bu boşluklardan bir tanesine şöyle batıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın şu 2 tane ikili trabzandan sonra bir zincir çekmiştik. Oraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde 8 boşluğumuz var. 8 boşluğumuza üçer tane ikili trabzan yapacağız. Aralarına birer tane zincir çekeceğiz.
Evet, ben 8 boşluğumu da üçer ikili trabzanla doldurdum. Yine bir zincir çekiyorum ve şurada ikili trabzanım var. İkili trabzanın tepesine batıp kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine ipimi kesiyorum. Diğer renge geçeceğim. İplerinizi arkada gizleyip sonra kesebilirsiniz. Evet, kırmızı rengimle devam edeceğim. Şu boşluklara çalışacağım. Evet. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Ta ipimi doladım. Yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Yine aynı boşluğun içerisinde 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şu an çiçeğimizin yapraklarını oluşturuyoruz. İlk aşamasındayız. Evet. Bakın. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum ve aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Bakın sadece tığ ipime doladım. Boşluğa geçtim. 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın yine tığ ipimi dolayıp yandaki boşluğa geçiyorum ve aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, bakın hepsini doldurdum. Şimdi hemen şu tepeye geliyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bakın şurada bir kaydırma daha yapıyorum. Ve son olarak ortaya geliyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum. 3 defa kaydırma yaptım ve orta noktaya geldim. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda zincirle beraber 7 tane ikili trabzan yapmış olacağım. Evet. 7 tane ikili trabzanım olmuş oldu zincirle beraber. Şimdi boşluklara bu şekilde 7 tane ikili trabzan yapacağız. Bakın sadece tığ ipimi doladım ve şu boşluğa çalışmaya devam edeceğim. 7 tane ikili trabzan yapacağım. Her boşluğa 7'şer tane ikili trabzan yapalım. Evet, her birine 7'şer tane ikili trabzan yaptık. Şu çektiğimiz 4 tane zincirin şöyle dördüncüsüne batıp kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Şimdi bir diğer rengime geçeceğim. Evet, bakın hemen şuradaki ikili trabzanın tepesine şöyle battım ve sık iğne yapacağım. Ve sık iğnemi yaptım ve sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra şimdi uzun bir sık iğne yapacağız. Bakın tığımdaki ipi değil. Hemen şuradan, buradan değil, hemen şuradan tığımı geçirdim. İp aldım. Bakın bu ipi çekiyorum. Bu ipi çektikten sonra bir sık iğne yapıyorum. Şimdi hemen yanındaki trabzanın tepesinden devam ederek sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın 1
2, 3, 4, 5, 6, 7. sık iğnem. Yine bakın, hemen tığımda bir tane ip var zaten. Aşağıdan ipimi alıyorum ve aşağıdan gelen ipi uzatıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam edeceğiz. 7 tane sık iğne yapacağız. Aşağıdan uzun bir sık iğne yapıp şöyle devam edeceğiz. Evet, ben son uzun sık iğnemi de yaptım. Bakın, hemen şu ilk çektiğimiz, ilk yaptığımız sık iğnenin hemen altından tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip hemen ipimi kesiyorum. Bu noktadan sonra karemizi oluşturmaya başlayacağız. Şimdi bu karemizi oluşturmak için hemen herhangi bir uzun sık iğneden başlayacağız. Bakın, ben birleştiğim noktadan başlayayım, şuradan. Beş tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yanındakine batacağım. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Bir sonrakine de ikili trabzan yapacağım. Bir sonrakine yarım trabzan yapacağım. Bakın, 3 ip elimde. Şöyle tekrar göstereyim. Ta ipimi doladım. İpimi aldım. Üçünden birlikten geçtim. Şimdi sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın, şu orta noktaya geldim. Ta ipimi doladım. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi tekrar sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Bakın, köşeyi oluşturacağım. O yüzden buranın simetrisini yapmam lazım. Yani hemen bir tane yarım trabzan yapmalıyım. Yarım trabzan. Bir tane ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Ve şu orta noktaya ta 2 defa ipimi doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 defa da çıktım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ta 2 defa ipimi dolayıp aynı noktaya bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Şimdi buradaki işlemleri gerçekleştirmeye devam edeceğim. Hemen 2 tane ikili trabzan, bir tane yarım trabzan, sonra 4 tane sık iğne yapıyorum. Bakın, ortaya geleceğim. Dört tane sık iğne yaptıktan sonra ortaya gelince, bakın, hemen şu orta noktada yaptığımız yarım trabzan vardı. Bu yarım trabzanı yapıyoruz. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Bakın. Burada ne yapmıştık? Bir tane köşeyi oluşturmak için ilk üçlü trabzanımız vardı burada. Bunu üçlü trabzan sayıyoruz.
2 tane ikili trabzan, bir tane yarım trabzan, 1 2 3 4 tane sık iğne, ortaya geldiğimizde yarım trabzan, 1 2 3 4 sık iğneden sonra bir yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan ve gördüğünüz gibi köşeyi oluşturmak için bir üçlü trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde köşemizi oluşturacağız. Bakın son köşeyi oluşturacağım şimdi. Şu orta noktada bir tane yarım trabzan yapmıştık. 4 tane sık iğne, tekrar bir tane yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan ve hatırlarsınız şu çektiğimiz 5 tane zinciri bir üçlü trabzan saymıştık. Hemen aynı noktaya bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. Evet. Bir zincir çekiyoruz. Bakın bu noktada ta ipimizi doluyoruz. 5. trabzana şöyle batıyoruz. Ta ipimizi doluyoruz. 5. zincire şöyle batıyoruz ve bir ip alıp üçünden birden geçiyoruz. Bu noktada tam köşeyi ortalamış olduk. Birazdan burası düzelecek. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle ikili trabzan yaptık. Şimdi her bir sık iğnenin üstüne birer ikili trabzan yapacağız. Bakın hemen şu zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Evet, şu şekilde ikili trabzanlarımızı yapacağız. Köşeyi de göstereceğim. Bakın şu köşeye geldim. Buraya önce 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu hemen köşeye 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Sonra 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Köşeleri bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan. Şimdi şu tepelere batmaya devam edeceğiz. Diğer köşeleri de böyle oluşturacağız. Şu noktada buluşalım. Hemen bitiş noktasında. Evet, sona geldik. Hemen şuraya bir tane ikili trabzan yapayım. Tepeye. Aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve şu ikili trabzanımın tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip evet, motifimi bitiriyorum. Birazdan ipi gizleriz. Şöyle düzeltelim. Bakın çok tatlı oldu gerçekten. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tatlı motiflerle çok güzel çalışmalarımız olacak. Takip etmeyi unutmayın. Eminim çok beğeneceksiniz. Akla gelmedik. Çok güzel çalışmalarımız olacak. Sizlerin de hoşuna gideceğine inanıyorum. Görüşmek üzere.